Merhaba arkadaşlar, ben Fikret. Bugün size 2 adet PowerSupply ile bir bilgisayar nasıl çalıştırır onu göstermeye çalışacağım. Elimden geldiğince de sade bir şekilde göstermeye çalışacağım. Öncelikle güvenli bağlantıyı göstereceğim. Yani benim için daha güvenli bir bağlantı. Şimdi onun için de bir adet röleye ihtiyacınız var. Röle, mesela bunu anakarta bağlayalım. Bunu da diğer ekipmanlar için kullanalım. Anakarta bağlı olandan enerjilenecek. Aksesuarlardaki enerjiyi açacak. Bu şekilde söyleyebiliriz. Öncelikle bağlantımızı yapalım. Size bu arada 2 tip bağlantı göstereceğim. İlki, ben kendim kullanıyorum ilkini. Şimdi enerjilerini keselim. Ekranımızı da bağlayalım. En azından görebilmeniz için. Buraya bağlayalım. Şimdi power tuşumuza bastığımızda sistemimiz açılacak ama hard diski bağlamadığımız için sadece burada siyah ekran göreceksiniz. Tabi BIOS pilimiz bitmediyse tamam. Anakartımız açıldı. Gördüğünüz gibi hard disk olmadığı için şu anda çalışmıyor. Hard diski arıyor. Şu anda hard diski göremiyor. Sistemimizi kapatalım. Şimdi buradaki rölemizde açık kontak kullandık. Onlar da turuncuyla gösterdiğim kontaklar. Bobin uçları da, yani röleyi çalıştıracak olan uçlar da mavi olan uçlar. Rölelerde yönleri o kadar fark etmiyor. Eğer bir bağlantı aparatı kullanmayacaksanız yönleri fark etmiyor. Sadece içinde bobin var ve çekmesi gerekiyor. Şimdi rölemizin bağlantısını yapalım. Şimdi rölemiz 12 voltluk bir röle. Rölemizi kullanmak için buradan 12 volt çıkışlarını şurayı kapatalım güvenlik için. 12 voltluk çıkışları kullanmamız gerekiyor. 12 voltluk çıkışlar sarı ve siyah. Siyah olan 0 eksidir. Burada sarı olan da 12 volttur. Kırmızı olan da 5 volttur. Şimdi bazı modüler sistemlerde bunları rengi yoktur. Yani hepsi siyahtır. Onları ölçelim isterseniz. Bir tane ölçü aleti alıp, bilmiyorum gözüküyor mu, şöyle yapalım. Bir tane ölçü aletiyle hemen ölçebiliriz. Şöyle ve gücümüzü açarsak burada 12 volt görmemiz gerekiyor. Bakın burada 12 volt gördük. Yani sarı olan uca, renklilerde sarı olan uca hiç ölçmeden bile takabilirsiniz. Kırmızı olan da 5 voltumuzdur. Şöyle görsek, kırmızı olan da 5 voltumuzdur. Uç hangi voltajlar olduğunu gördük. Şimdi kapatalım bilgisayarımızı yeniden. Buradan mavi olan uçlarımızı, bir tanesini siyah olan kısma, fark etmiyor bu arada, bütün hepsinden herhangi bir siyaha takabilirsiniz. Mesela benim burada da bir siyah ucum var. Şuradan siyaha takabilirim. Mesela hazır kesmişim zaten. Şöyle siyah taktım.
Bunu da bir tane herhangi bir buradan bir sarıya takabilirim. Sarıya taktım. Şimdi güç kaynağım açıldığında buradaki kontakları kapatacak. Şimdi burada önemli olan hususlardan biri buradan yeşil kabloyu bulmakta. Yani ATX soketimizde, anakart besleme soketimizde yeşil olan kabloyu sıyırmamız gerekiyor şöyle. Haricide ve burada. Yani anakarta bağlı olan kısımda. Burada soket ucunu yukarıya baktığımızda sağ taraftan dördüncü, yani üstten sağ taraftan dördüncü sıradaki yeşil kablomuz. Zaten incedir. Diğerlerine nazaran daha incedir. Bu kabloyu eksiyle sağında ve solunda eksiler var. Onlardan biriyle kısa devre yaparak bunu çalıştırabilirsiniz veya buradan herhangi bir kablonun, yani bu power supply'de herhangi bir eksiyle yapabilirsiniz. Şimdi power supply'leri bağlamadan önce en önemli işlem power supply'lerin ikisinin de eksisini bir yere bağlamak. Yani ortak bir eksi oluşturmak. Hemen şurada bir tane kesmiştim. Yapmak için. Hangisini kestim acaba? Evet, şurada şöyle yapalım. Şuradan bir tane eksiği alacağız. Herhangi bir, yani yük taşımayacağı için sorun yok. Şuradan herhangi bir yerden bir eksi alacağım. Uygun bir yer bulursam kendime. Mesela şuradan bir eksi alalım. Şöyle bir tane eksi aldım. Mesela buraya eksi olarak takmışız. Şuradan şöyle yapalım. Aynı eksiği kullanacağız. Gördüğünüz gibi şu anda iki eksiği de birleştirdim. Bu iki yöntem içinde bunu yapmak zorundasınız. Yani eksiler birleşmesi lazım. Aynı yere gidecek. Şimdi bunun bir beslemesini takacağım. Şuradan herhangi bir tane kabloyla bunun beslemesini takacağım. Hard diskimizin de beslemesini taktık ve şimdi geldi yeşil kablomuza buraya monte etmeye. Şimdi amacımız neydi? Eksiler ve buradaki kabloyu birleştirmek, değil mi? Yeşil kablomuzu birleştirmek. Yeşil kablomuza yeşil ucumuzu takalım. Şöyle aldık. Diğer ucumuzu da buraya takalım. Şimdi ben temin ne demiştim? Eksileri bir yere bağlıyoruz. Şöyle eksileri tekrar bir yere bağlıyorum. Şimdi power tuşuna bastığımda buradaki fanımız da çalışacak. Oradan görülüyordur diye tahmin ediyorum. Buradaki enerjiyi açalım. Buradaki enerjiyi de açalım. Power tuşumuza basıyoruz. Bakın buradaki fan da döndü. Buradaki fan da döndü. Ekranımıza görüntümüz gelecek ve Windows başlayacak. Şu anda hard diski buradan bağladık. Bu kısımdan bağladık. Windows başlayacak. BIOS pilimiz bitmediyse, ki bitmiş, biraz bekleyelim. Atlayacaktır. Atlamazsa pil takacağız. Bakın Windows'umuz başlamış oldu. Yani bir röleyle buradaki power supply'yi çalıştırmış olduk. Burada en önemli şeylerden biri eksiği bağlamak ve diğeri de kullandığınız güç elemanını, yani buna güç vermek istiyorsunuz. Buradaki artık ekran kartı olur veya başka bir şey olur. Buna güç vermek istiyorsunuz. Sadece buradan güç vereceksiniz. Buradan da data kısmını kullanacaksınız. Bu şekilde yaparsanız zarar görmez.
Ama yarısını buradan kullanayım, yarısını buradan kullanayım tek bir bölgede, bu sizin sisteminize zarar verebilir. Tabi sisteminize zarar vermemesi için zaten bu eksi hattı kullanmış oluyoruz. Yani pratik, teori olarak zarar vermemesi gerekiyor ama ben voltajları birbirine karıştırmamak adına güç kısmını bir taraftan, data kısmını bir taraftan kullanıyorum. Şu anda bilgisayarımız açıldı tamamen. Şimdi ikinci yönteme geçelim hemen. Bilgisayarımızı kapatıp, bilgisayarımız kapandı. Fanımız durdu, fanımız durdu. İkinci bağlantıya geçelim. Enerjilerimizi kapattık. Şimdi röleyi sistemden çıkartıyoruz. Bakın röleyi sistemden çıkarttık. Şöyle. Eksi hattımız da bu. Eksi hattımız, bakın bu eksi hattımızdı. Demin eksiye bağlamıştık buradan. Eksi hattımız her zaman bağlı olmak zorunda. Tekrar eksi hattımızı bağlıyoruz. Power supply'inde X birbirine bağlandı. Buradaki yeşille, yani harici power'da kullanacağımız yeşille anakartta kullandığımız yeşili birleştiriyoruz. Ben bunu kendim direkt kullanmıyorum ama bu yöntemde çalışıyor. Buradan yeşil kablomuzu buluyoruz. Ucunu sıyırıyoruz. Bakın koparmıyoruz. Sadece sıyırıyoruz. Buradan kıskaçla aldım. Buraya verdim. Eğer devamlı olarak kullanacaksanız bunu lehimle yaparsanız daha sağlıklı olur. Bakın tekrar sadece iki kablo birleşiyor. Bakın bu sistemde sadece iki kablo birleşiyor. Bir de hard diskimize data kablosu gidiyor. Sadece bu kadar. X birleştirmek zorundasınız. Harici power'la anakartımıza bağlı power'ın da yeşil uçlarını birbirine bağlıyoruz. Yeşil ucu bulamazsınız dediğim gibi, yani tamamen siyahsa soketler, soket kabloları tamamen siyahsa soketimizi bu şekilde tutup, yani çıkıntı kısmı, takma kısmı üst tarafa gelip sağ taraftan dördüncü, üst tarafta sağ taraftan dördüncü olan ince kablomuz, bakın diğerleri tamamı kalındır zaten ona göre. İnce olan kablomuz çalıştırma ucudur ve onu eksiyle, yani şuraya ben bir ataç 4 ile 5'e veya 4 ile 3'e bir tane ataç bile soksam bu power supply çalışır. Metal bir ataç takarsanız çalışır veya bir parça kabloyu değdirseniz çalışır. Şimdi enerjimizi açalım. Bakın buranın eksisiyle buranın eksisi, buranın yeşil anakarta bağlanan yeşil kablosuyla buranın anakarta bağlanan yeşil kablosunu birbirine birleştirdik. Sabit kullanacaksınız, lehimlemeyi unutmayın. Enerjilerimizi açıyoruz ikisinde de. Ve power tuşuna basıyoruz. Bakın burası çalıştı. Burası çalıştı. Ekranımıza birazdan görüntü de gelecek. Gördüğünüz üzere hard diski ortak paydadan kullanabiliyoruz. Ben bunun ekran kartlarında kullanıyorum. Buradaki ekran kartının harici beslemesi olmadığı için orada kullanamadık. Windows'umuz başladı. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Şöyle göstereyim. Buradaki power'ım şu ikisi anakartı besliyor. Hatta şu üçünü besliyor galiba. Buradaki power şu üçünü besliyor. Şuradaki power'ım şu ikisini besliyor. Ben sadece data hattını kullanıyorum bakın. Ekran kartlarında sadece data hattını kullanıyorum. Başka bir şey bağlı değil bak. Mesela buradan kablo geldi. Bu tarafa gidiyor. Şuradan gidiyor. Şuradan diğer power'ıma gidiyor. Şurada da bakın röle size gösterdiğim gibi. Şurada mavi makaron kapladım onu. Mavi makaronla buradaki power'ımı çalıştırıyorum. Bu ilk gösterdiğim yöntem. Sadece eksi bağlı.
yeşillere bağlamadım. Ama size gösterdiğim ikinci yöntem de kullanışlı bir yöntem. Önerim olarak röleli yöntemi tercih ediyorum tabii ki ben.